Şefkat tokadı kaç alanda inceledik? 4. Birincisi, şefkat tokadı hizmetine fütur getiren, gevşeklik, usanç gösteren, bu hakikatleri bir kez duyduktan sonra duymamış gibi davranan, tattıktan sonra tatmamış gibi davranan, gördükten sonra görmemiş gibi davranan, hayatının ilk meselesi, ilk gayesi bu meseleler olmadığından dolayı bir tokat yer. Asıl amaç nedir burada? Tekrar dairenin içine döndürmektir. Peki tokat kime atılır? Mesela ben buradan sana atabilir miyim? Atam, nerede olman lazım? Yanında. Demek tokat dediğimiz olay daire içerisinde yakındaki kişiye atılır. Neyden ötürü? Bir anne sobaya doğru koşan çocuğuna dur kendini yakacaksın, zarar vereceksin diye şöyle bir tokat aşk eder. Ne olmuş olur? Şefkat tokadı olmuş olur. Şefkat tokadında netice önemli midir? Önemlidir. Çünkü neticesi hayır olanın sebebine şefkat tokadı denir. Sen o tokadı yedikten sonra tekrar hayatında düzelme olmuştur. Belli başlı taşlar yerine oturmuştur. Meselenin esas manasını, mesajını, maksadını anlamış ve hayatını ona göre bir rektefeye sokmuşsundur. Şefkat tokadının esprisi budur. İkincisi, zecir tokadı. Kimi bahislere göre zecir tokadı yiyen bir daha uslanmaz. Kimi bahislere göre zecir tokadı şefkat tokadından anlamadıktan sonra üst üste tokatlandıktan sonra daireye sokulur. Hani şefkat tokadında bir tokat dedik ya. Zecir tokatında şöyle şak diye gerçekten insan ciddi sarsılıp kendine o şekilde gelebilir. Üçüncüsü hiddet tokadı. Hiddet tokadı genellikle dine ilişenler, dine muarız davrananlar, İslam'ı yaşıyorum diyenlerin en ufak açığını, kusurunu bulduktan sonra komple İslam'a taarruz edip ona muarız davranılınca bir musibeti amme başa gelebilir. Deprem gibi, sel gibi, çığ gibi vesaire gibi. Bunlara da biz hiddet tokadı diyoruz. Dördüncü olarak kahır tokadıydı. Kahır tokadına örnek olarak kavimlerin helakını vermiştik. Gayb perdesinden çıktıktan sonra tekrar geri dönen, helakete sebebiyet vermeyen bir tane kavim vardı. Yunus bin Metta'nın Ninova kavmiydi. Neden? İnanılmaz ciddi tövbe ediyorlardı. Kavmin tamamı iman ediyordu. Mallarını tasadduk ediyordu. Ellerinde eskiden harama dair bulaşmış bir tuğla bile olsa o tuğlayı bile söküyorlardı. Ortamın atmosferi değişsin diye Ninova'nın dışına doğru çıkıp oralarda yalvarıp yakarıyorlardı. Bu da ne oluyor? Kahır tokadı olmuş oluyor. Birincisinin örneğini Üstad Hazretleri kendi hayatından örnekledi. Ne zaman ahiretimi düşündüm. İyi de ahireti düşünmek kötü bir şey değil ki ya üstadım. Ama ince var orada. Hizmeti, ahireti düşünmek için bile elden gevşetmemek lazım diye mesaj veriyor. Hangi hizmeti? Hizmeti Kur'aniye, hizmeti imaniyeyi. Şimdi ben minnacıkken bile böyle gözümü açtım. Dedim ki ya bir arıya baktım vazifesini yapıyor. Güneşe baktım çok şaşırdım. Bu güneş aynı dakikalarda doğup benim yaşantıma neden izin veriyor diyordum. Tabii asıl izin veren Allah, hani mesaj olarak anlamaya çalışıyordum. Sonra diyordum ki zihnen kainatın tamamı benim için böyle çalışıyorken ben Allah için çalışmak zorundayım diyordum. O yüzden bana bu mantık çok basit geliyor açıkçası. Anlamak zor mu? Yani kainatın en temelinde Kur'anları ezberledim, sünnetleri ezberledim, hadisleri ezberledim. Eyvallah da bunları amele dökemedikten sonra ne işine yarayacak? Biz senin depona mal yığalım ama satmayalım. Ne işimize yarayacak? Bunları ahiret ticaretine çevirip Allah için amel etmedikten, koşturmadıktan sonra ne işe yarayacak? Ve bundan sonrası da bana çok basit geliyor. Sahabe efendilerimizin yaptığı gibi. Ne olmuşlar? Birlik olmuşlar. Hangi alanlarda problem varsa o alanlara güçlerini vermişler. Meselenin özünü oturttuktan sonra da dünyanın dört bir yanına dağılmışlar. Çin sınırına kadar 20.000 kilometre giden sahabe efendilerimiz var. Şimdi burası bana gerçekten çocukluğumda şimdi hiç farkı yok. Çok basit anlaşılır geliyor. Dünya ticaretine mükemmel şekilde kafası basan bir insan. Ya ben evde kendi Kur'an'ımı okumuşum diyerekten gerçekten böyle bir şeyi tamı tamına yaptığını düşünüyor ya, o da güzel bir şey evde Kur'an. Ama bu şekilde tamı tamına yaptığını düşünüp Peygamber Efendimiz'e tam benzediğini düşünmesi bana çok ciddi bir hayret veriyor. Diyorum ki yani bunları düşünemeyecek bir adam olsa dünya ticaretinde de bunu yakalayamaz zaten. Bu işte nasıl kaçıyor gözden? Ben Allah yolunda gönlü güzel birilerini dua ile, koşturarak fiilen bulacağım. Onlarla birlikte sahabe efendilerimizin bir yansıması, bir parçası, bir kokusu kadar bile olsa, ki kokusu bile imkansıza yakın, onlara bir benzeyebilecek bir organizasyon yapmam lazım. Kendi imanımı ve başkalarının imanını bir şekilde kurtaracak bir yol bulmam lazım. Tabii ki tek şekli sadece konuşmak değil, projeler üretmek. Dışarıda küfre dair ne varsa bunlara bir alternatif geliştirmek. Ve bunu da insanların kafasına balyozla vurur gibi değil, gönlüne girercesine yapabilmek. Bu gönlüne gireri de samimiyetsiz bir şekilde dur ben güleyim de gönlüne gireyim. Hayır, öyle değil. Sen adam olacaksın. İçinden gelecek. İçinden gelince de tesir edecek. Mevlana Hazretleri ne diyor? Söz nereden çıkarsa oraya girer diyor. Ağızdan çıksa kulağa girer çıkar. Gönülden çıksa
gönüle girer çıkmaz. Sözde böyle bir tesir var. O yüzden ihlas konuşulan hikmetli laflardan çok daha fazla tesir ediyor. Eskiler anlatıyor. Bizler öylelerinin yanındaydık. Belki savaş bile görmüş Evliyaullah'tan zatlar. 1. Cihan Harbi'ni, Kurtuluş Savaşı'na. Onlar yanlarımızdayken Allahu Ekber dedi mi biz alacağımız bütün dersleri alırdık diyor. Ve bu cümle bana çok manalı geliyor. Çünkü ihlasın ne kadar kıymetli olduğunu yaşayamadığımızdan bilemiyoruz ama ulaşmaya çalıştığımızdan dolayı biliyoruz. O kadar kıymetli. O ihlasla bir bakış, bir tane, bir söz bu kadar kuvvetli. Peki Allah yolunda koşturmadan o ihlası nasıl elde edeceksin? Bana çok basit geliyor işin bu kısmı. Yani Allah yolunda bir şey yapmak zorundasın. O yüzden birilerinin Allah yolunda koşturma mücadelesi etmeye çalışmaması bana şu dünyada haram ve günahlardan daha çok hayret veriyor. Çünkü beşerin kaderinde belki var o. Düşüyorsun, kalkıyorsun ama Allah yolunda hizmet etmeye çalışmamak, koşturmaya çalışmamak ben bunu hiçbir zaman anlayamıyorum. Dışarıda görüyoruz böyle insanlarla konuşuyoruz. Evet tevhid anlatıyoruz, bir şey anlatıyoruz ama ya ne anlatırsam anlatayım hep meselenin özü bende eksik kalıyor. Diyorum ki yani neden kendi işine yarayan Allah'ın rızasını nasıl kazanırım, nasıl ben koşturacak bir alan bulabilirim? Bu sorular neden sormuyor diyorum. Ben çok hayret ediyorum yani. O yüzden başa musibet gelen yakın dairedekiler Allah indinde öyle kıymetli ki onların en ufak inhirafına bile müsaade etmemek için sürekli böyle şefkat tokatları vuruyor ve biz bunları okuyoruz yani. Biz Allah yolunda koşturmaya çalışan insanların ara sıra ayakları tökezlemiş ve Allah Azze ve Celle onları tekrar sırat-ı müstakime, doğru yola, o istikametli yola sokabilmek için şöyle ufak ufak tokatlamış yani. Elhamdülillah. Şimdi okuyacağımız kişi Abdülmecid Nursi. Üstad Hazretlerinin kendisinden 8-10 yaş küçük kardeşi oluyor. Abdülmecid Nursi'nin muazzam Arapçası var. Medreseli zaten kendisi. Bizim bugünlerde okuduğumuz Mesnevi Nuriye ve İşaretül İcaz'ın tercümesini yapan kişidir. Onu komple Arapçadan Türkçe'ye çeviren kişidir. Üstad Hazretleri Ruslara esir düşünce Abdülmecid Efendi 3 yıl Şam'a gidiyor ve Şam'da kalıyor. Sonra Diyarbakır'a dönüyor Şam'dan. Orada muallimlik yapıyor ama Şeyh Said olayları ortaya çıkınca Diyarbakır'da ona muallimlik yaptırmıyorlar, ekmek yedirmiyorlar. Oradan Ergani'ye geçiyor. Ergani'de manifaturacı dükkanı açıyor. Oradan Malatya'ya geçiyor ki Malatya ticarette çok iyidir bu işlerde. Ve manifaturaya devam ediyor. Ama bir şey dikkatinizi çekmesi lazım. Şehir şehir gezmiş. Farkında mısınız? Bir sebebi var. Şöyle bir hususiyeti var. Malatya'da bunu herkese ahlak olarak sunabilmiş. Kendisi siftah ettikten sonra dükkanına bir müşteri girdiğinde mutlaka siftah etmeyen diğer dükkana gönderiyormuş. O ticareti yapmıyormuş. Malatya'da o dönem içerisinde kendinde gözüken bu ulvi seciye, ulvi ahlak sonucunda herkes bu ahlakı da edinmeye çalışmış etrafındakiler. Böyle güzel bir ahlakı varmış. Şimdi araki bulasın. Haset o kadar kuvvetli ki şurada berbere gitsen İstanbul'daki berberin gıybetini yapıyor. Hiç dinen caiz mi değil mi, haram mı hiç umurunda değil. Nasıl başlar olay? Kim kesti abi bu saçı? Hep de hata vardır yani. Tarzı odur değil de. Öyle bir örnek verdim de yani oraya takılmamak lazım. Hepimiz için var değil mi bunlar? Nasıl gıybetler var? Ondan ticaret yapmasın diye. Eve perde çağırsan gelse bu perdeyi nereden aldınız? Ya almışız kullanmışız işte sen işine baksana. Ne yapacaksın adamı yani niye gömüyorsun ki? Belki adam aile dostumuz. Sallıyorum yani. Elektrikçi çağırsın. Kim bağladı bunu? Allah Allah. Böyle gider bu iş. Bir de Abdülmecid Efendi'nin yaptığına bak yani. Ne kadar ciddi bir şeyi insanlara yap. Ancak imanı kuvvetli biri bunu yapabilir. Şimdi trafikte insanın arabasına bir dalgınlık bir şey zaten kaza öyle olur. Çiz. Çok affederseniz arabadan inip Müslümanlığını orada bırakmayan çok az insan vardır. Pervasızca küfürler ederler. Küfürleri bittikten sonra da ben şeker hastasıydım kusura bakmayın derler. Bugün bir vaka daha duydum da çok üzüldüm yani. Bir tane yaşlı başlı adam yaşlı başlı kadına etmedik bırakmamış. Arabasını çizdi diye. Bir demir parçası. Sonra da şeker hastası. Bence sen kafa hastasısın, kalp hastasısın. Yoksa bir insana pervasızca böyle küfürler edemez. İçinde ne varsa o çıkmış. Şeker hastalığıyla alakası yok. Hastalığın adı da iman zafiyeti başta. Ne kadar üzücü değil mi? O yüzden şu söylediğimiz haslet bizde şey gibi kalıyor. Aa ne güzel bir amel yapmış. İşte güzel amcamız. Ya öyle değil işte. Bu iman bunun adı iman. Sen bunu yapabiliyor musun? Bir hedef koysana kendine. Ancak Rezzak başkası bileceksin. Allah da benden razı olsun. Kullar arasındaki tavırda. Allah senden nasıl razı olacak? Senin her dilinden çıkan da mı? Hayır. Kullar arasındaki tavırlarla imtihan edecek işte. Sen orada Allah'ın Rezzak olduğunu gösteriyorsun. Başka bir şey göstermiyorsun. Uluhiyetin tezahürü ubudiyettir. Senin o güzel kulluğun uluhiyetin tezahürü oluyor işte. Allah hoşnut oluyor o halden. İçten gele gele. Bir Abdülmecid Efendi'nin şu ince hassas tavrına bak. Bir de trafikte Müslümanlık kıyafetini çıkarmış hallere bak. Trafikte de çok sinirleniyorum. Zekatımı aksatmam ama ticarette de yalan söylerim. Allah Allah. Orası Allah'ın yarattığı imtihan yeri değil yani. Vallahi çok üzücü şeyler ya. Bir kısım insana bakan yanıyla ise tam bir adilik. O yeminlerle, o bilmem nelerle hep Allah'ın adı kullanılarak. O yüzden Abdülmecid Efendi'nin şu yaptığı tavırda özellikle bizler gibi sürekli bu dersleri okuyan insanların daha derin bir manaya ermesi lazım. Bu şu değil yani. Aa ne güzel örnek bir davranış bir amel. Hayır. Kaç kişi yapabiliyor bunu? Bu ancak Rezzak'ın kim olduğunu, Rabbinin rububiyetinin kim olduğunu bilen biri tarafından yapılabilecek bir tavır. 1930'larda Ürgüp müftülüğü yapıyor. Tercümeler de burada yapılıyor zaten. 1955'te Konya'ya yerleşiyor. Uzun süredir görmediği abisini Isparta'ya giderek ziyaret ediyor.
Zaten 55, 60'ta da Üstad Hazretleri vefat ediyor. Abdülmecid Efendi'yi hayatı boyunca en çok sarsan olaylardan bir tanesi Üstad Hazretleri'nin mezarında bile rahat bırakılmaması oluyor. Çünkü Üstad Hazretleri defnedildikten sonra zorla, baskıyla, şunla bunla bu mezarın yeri değişecek diye sözleşmeyi imzalattıkları kişi Abdülmecid Efendi oluyor. O yüzden mezarında bile onu rahat bırakmadılar diye Üstadın mezarını kazıyıp götürüp başka yere gömüyorlar ya, o yüzden en çok üzüldüğü hadislerden başında da bu geliyor. Okumaya başlayalım mı abi? Bismihi Sübhanehu. 10. lema ikincisi. Öz kardeşim ve en birinci ve yüksek ve fedakar bir talebem olan Abdülmecid'in Van'da güzel bir evi vardı. Abdülmecid Efendi'nin olayı nerede başlıyormuş o zaman? Van'da güzel bir ev var. Bu arada Abdülmecid Efendi çocuklarını da çok seven, muhabbet eden bir zat. Hatta bir yahut iki çocuğunu da kaybediyor ve onların hasretiyle, üzüntüsüyle çok uzun yıllar geçiriyor. Devam edelim. İdaresi yerinde hem muallim idi. Ne muallimi? Medrese muallimi. İdaresi de yerinde. Zaten etraf ve eşraf tarafından çok sevilen de bir zat. Evet. Hizmet-i Kur'aniye'nin daha revaçlı bir yeri olan hududa gitmekliğim için arzumun hilafını olarak teşebbüs edenlere içtihadınca güya menfaatim için iştirak etmedi. Rey vermedi. Üstad Hazretleri hizmet daha revaçlı olsun diye başka bir yere gitmek istiyor, hududa doğru. Ama üstadı çok sevip muhabbet ettiklerinden göndermek istemiyorlar. Göndermek istemeyenlerden biri de kim? Kardeşi Abdülmecid Efendi. Ne diyor? Gitme, yanımda kal diye onu göndermek istemiyor. Diğer cümleyi de okuyalım, nasıl olacağını anlarız. Buyur. Güya ben hududa gitseydim hem hizmet-i Kur'aniye siyasetsiz, safi olmayacak hem onu Van'dan çıkaracak idiler diye iştirak etmedi. Abdülmecid Efendi neden üstadın gitmesini istemiyor? Bir, sen hududa gidersen senin hizmetine siyaset karışır diyor. İkinci olarak da sen buradan gidersen ben de Van'da kalamam. Burada güzel bir evim var, güzel bir idarem var. Benimle kalmam için senin kalman lazım diyor. İki tane kriter var ortada. Devam. Maksadının aksiyle şefkatli bir tokat yedi. Kelimeyi yakaladınız mı yine? Maksadının aksiyle. Çok önemliydi bizim için bu tabir. Maksadı neyse aynıyla tokat yiyor. Yani birisi dünyam artsın diye hizmette fütur verirse Allah onun dünyasını eksiltiyor. Maksadının aksiyle tokat oluyor. Birisi huzurlu aile hayatım olsun diye hizmete fütur getirirse aile hayatı huzursuz oluyor. Bu sefer Abdülmecid Efendi'nin maksadı neydi? Van'da kalmaktı. Üstadı neden rey vermedi gitmesine? Van'da kalmak için. Maksadının aksiyle tokat yedi. Hem Van'dan hem o güzel evinden hem memleketinden ayrıldı. Ergani'ye gitmeye mecbur kaldı. Ne Ergani'si hem de. Ergani'ye gitti. Ergani'den Malatya'ya gitti. Malatya'dan Ürgüp'e gitti. Ürgüp'ten Konya'ya gitti. Oradan da Isparta'ya ziyarete gitti. Ya ne olmuş oldu? Ben yerimde kalayım. İdarem, kurulu düzenim, hayatım bozulmasın mantığıyla Üstad Hazretleri'nin daha çok hizmet edeceği alana rey vermedi. Ama Abdülmecid Efendi çok hasbi, ihlaslı, samimi bir insan olduğundan onun ufacık bir inhirafında bile Allah Azze ve Celle hemen o hatayı ahirete bırakmamak, onun gibi zatların mertebesini arttırabilmek için maksadın aksiyle tokat vurdurdu ve Abdülmecid Efendi şehir şehir gezmek durumunda kaldı. Kendinize ders çıkarabildiniz mi? Çıkaralım hemen. Allah Azze ve Celle İstanbul'da çok güzel bir hizmet başlattı. Hayalhanem İstanbul Ofis. Biz orada şimdi 200 metrekare kirada bir yerimiz var. Dua dua yakarıyorum Allah'a. Allah'ım bu 4 katlının daha güzelini bize İstanbul'da ne olur nasip et ya Rabbim diye. Ben biliyorum ki siz de aynı şekilde dualar ediyorsunuz. Şimdi biz Mersin'in bu alışmış hayat tarzından bir de İstanbul hayatımız başlarsa muhtemelen şöyle olacak. Buradaki her birimiz ayda bir, 2 ayda bir, 3 ayda bir hep İstanbul'a 15'er gün, 10'ar gün gitmek durumunda kalacağız. Doğru mu? Biz desek ki benim evimin düzeni var, işimin düzeni var, barkımın düzeni var. Ne gerek var şimdi 3 ayda bir, 2 ayda bir İstanbul'a sürekli bir ekip gitsin, bir ekip gelsin, bir ekip gitsin, bir ekip gelsin dersek. Hem de kapı aralanık, ışık bu kadar güzel gözükmüşken İstanbul'da. Gelin açın şu kapıyı, kırın şu kapıyı. 4 katlının daha güzelini Allah dikin oraya diye bize böyle bir çağrıda bulunurken. Devamını getirmez rahatımızı düşünürsek. Tanıdığımız burada, eşimiz burada, dostumuz burada. Tişört aldığımız esnaf burada. Şeftali aldığımız dükkan burada. İdarem burada, işim burada. Ne gerek var şimdi bir de İstanbul serüveni başlasın dersek başımıza ne geleceğini biz az önce okumuş olduk. Allah İstanbul'u bize nasip edecek inşallah. Ben inanıyorum. Onun hazinesi sonsuz. Ben sonsuzdan istiyorum. Ona müracaat etmek bize düşer. Ben ona müracaat ediyorum. Başkasına değil, hakikiye. Ona müracaat etmek düşer. Çok lazım. Çok ihtiyaç var. Başta bizim ihtiyacımız var koşturmaya. Hareketsiz kalırsak perişan oluruz. Zekat bile hareketsiz maldan alınıyor. Hareketsiz kalan adam ne yapar? Belim ağrıdı, başım ağrıdı demeye başlar. Hareketsiz kalan suda abdest alınır mı? Onda da abdest yok. Hareketli akan bir göz ırmak, hareketsiz olan nice gölden daha büyüktür. Çünkü sürekli yenilenir. Bize o hareket lazım. Hem bizim için hem de bu hakikatleri duymayı ve yaşamayı bekleyenler için.
Allah Azze ve Celle inşallah bir an önce o İstanbul'u da bizlere nasip eylesin. Aynı bu 4 katlı gençlik merkezi gibi daha güzelini Allah bir şekilde, bir cihette inşallah açtırsın ve ben çok inanıyorum. Öyle, şöyle, böyle Allah bize nasip edecek. Ben çok inanıyorum yani. Sonsuzdan sonsuz istenir. Günde deseniz 100 kere istedim, ben derim ki az istemişsiniz, 200 kere daha isteyin. Öyle istememiz lazım. Dua külliyet kesbedince kabule karin olur. Allah inşallah bizlere o günlere de mutluluğunu yaşatsın. İstanbul'da da bak şöyle çay içeceğimiz, dersleri okuyacağımız, amel edeceğimiz, aksiyona gireceğimiz, proje üreteceğimiz bir yerimiz var dedirtmeyi bizlere nasip etsin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve akhiru davana elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.